Olgumuzda sağ üst santral dişe uygulanan metal destekli seramik restorasyonda renk uyumsuzluğuyla birlikte diş eti seviyesinde ve çıkış profilinde asimetri bulunmakta. Diş eti seviyesi sol santral dişinkine oranla 1 mm daha düşük konumda. İki santral arasında papil alanında karanlık üçgen var ve son olarak özellikle distal embranşür bölgede kron olması gerekenden daha dar. Yumuşak dokuya herhangi bir cerrahi girişimde bulunmadan yalnızca diş kesimi sırasında yapılabilecek ufak modifikasyonlarla şekilsel tüm sorunları çözmek mümkün. Diş eti seviyeleri arasındaki farkı düzeltmek için preparasyonda subgingival alana taşmak gerekli. 1 mm'lik bir asimetri için basamak şu anki diş eti seviyesinden 1,5 mm daha apikale taşınmalı. Önce atravmatik bir retraksiyon yapıyoruz. Bu amaçla içerisinde astringent madde olarak alüminyum klorür olan bir patı sulkusa sıkıyoruz ve yaklaşık 3 dakika bekliyoruz. Hatta bir miktar diş eti üzerine de taşırarak diş etinde ek retraksiyon sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip patlar bağlantı epiteline zarar vermedikleri için uzun dönemde diş etinde kalıcı çekilmelere neden olmuyorlar. Bu anlamda kordlara göre oldukça avantajlılar. Süre dolduğunda patı basınçlı suyla yıkayarak uzaklaştırıyoruz ve tam 1 mm'lik bir geçici çekilme elde ediyoruz. Dişin kole bölgesindeki kan pıhtısı kaynaklı kırmızı hattan retraksiyon miktarını rahatlıkla anlayabiliriz. Pat uygulamadan önceki diş eti seviyesi ve yıkamadan hemen sonraki durum. Damar büzücü astringent kaynaklı geçici çekilmemizin süresi yaklaşık 10 dakika kadar. Diğer bir deyişle marjin preparasyonu için 10 dakikamız var. Diş etinin 0,5 mm daha içine penetre olacağımız için dokuyu parçalamayan ve kanatmayan sonik uçlarla marjin hattının kesimini gerçekleştireceğiz. Şeffaf zirkonya altyapı kullanacağımız için 0,8 mm kalınlığında chamfer tipi bir basamak oluşturacağız. O şekle uygun sonik ucumuzla preparasyonu yavaşça bitiriyoruz ve geri kalan yüzeylerdeki düzeltmeleri de yaptıktan sonra eski kronu üzerinden direkt yöntemle hazırladığımız geçici akrilik kronu ağızda deniyoruz. Doğal olarak marjin bölgesine adaptasyonu tam değil. Bu amaçla marjin hattına Structure 3 gibi dayanımı yüksek bir ağız içi akriliği sıktıktan hemen sonra geçici kronu dişe yerleştiriyoruz. Taşan materyali dolmadan uzaklaştırıyoruz ve basamakla tam uyum için sond yardımıyla finishing işlemi uyguluyoruz. Distal embranşür alanına da simetri sağlamak için bir miktar akrilik ekleyip şişkin bırakıyoruz. Papil alanında da aproksimal kontağı karanlık alan bırakmayacak şekilde konumlandırıyoruz. Önceki videolarımızda bu konuya detaylı olarak değinmiştik. Sertleşme sonrası geçicimizi çıkarıp kontrol ediyoruz. Eksik alan yoksa kronun diş eti bölümünü çok iyi düzeyde parlatıyoruz ve geçici siman yardımıyla yapıştırıyoruz. 3 hafta sonra hastamızı çağırıyoruz ve basamağa tam oturan geçici sayesinde artık diş etimiz simetrik biçimde şekillenmiş durumda. Ağız içi tarama sonrası bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknikleriyle kronumuzu üretip rezin modifiye cam ionomer siman yardımıyla yapıştırıyoruz. Yapıştırmadan hemen sonrası ve 1 ay sonraki kontrol.